Tarih boyunca firavunlar Yüce Allah'a karşı gelmiş, peygamberleri yalanlamış ve zulüm üzerine yönetim sergilemişlerdir. Hz. Musa zamanındaki firavun da bunlardan biriydi. Sonunda denizde boğuldu. Ancak Yüce Allah onun bedenini korudu. Kur'an-ı Kerim bu olayı bizlere detaylıca haber vermekte ve çok önemli bir hakikati göstermektedir. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Şimdi Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlattığı bu dikkat çekici kıssayı birlikte tefekkür edelim. Hz. Musa'nın kıssası Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde anlatılmaktadır. Yüce Allah Hz. Musa'yı peygamber olarak seçti ve Firavun'a gönderdi. Hz. Musa defalarca Firavun'u Yüce Allah'a iman etmeye davet etti. Ancak Firavun her seferinde bu çağrıyı reddetti. Üstelik zulmünü daha da arttırdı. Öyle bir noktaya geldi ki, "Ben sizin en yüce Rabbinizim" dedi. Allah peş peşe büyük belalar yolladı. Kur'an-ı Kerim'de de bildirildiği üzere çekirgeler, kurbağalar, bitler, kana dönüşen sular ve daha birçok ilahi uyarı gönderdi. Bütün bu mucizelere rağmen Firavun yine iman etmedi. Yüce Allah Hazreti Musa'ya, "Sen ve sana iman edenler Mısır'dan çıkın" diye emretti. Fakat Firavun yine firavunluğunu yaptı. Ordusunu topladı. Hazreti Musa'nın ve iman edenlerin peşine düştü. Onların tamamını öldürmeyi planlıyordu. Yüce Allah ise her şeyi biliyordu. Kızıldeniz'i Hazreti Musa için yardı. İman edenler güven içinde karşıya geçtiler. Firavun ve ordusu denizin açıldığını görünce aynı yoldan geçmeye kalkıştı. İşte tam o anda Yüce Allah denizi onların üzerine kapattı. Firavun ve ordusu suların içinde boğuldu. Firavun son nefesinde iman ettiğini söyledi. Ancak ölüm anındaki bu iman ona hiçbir fayda sağlamadı. Tam o anda Yüce Allah şöyle buyurdu: "Bugün senden sonrakilere ibret olman için senin bedenini kurtaracağız." Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre Firavun boğuldu. Ancak bedeni sonraki nesillere ibret olması için korundu. Bu kıssa bizlere çok önemli bir hakikati göstermektedir. Kur'an-ı Kerim sadece Firavun'un ölümünü anlatmamaktadır. Aynı zamanda zulmün ve kibrin sonunun nasıl olacağını da bizlere göstermektedir. Bu ayetten şunu anlıyoruz: Firavun yalnızca bir isim değildir. Her devirde firavunlar olacaktır. Onların yaptıkları zulümler kendilerine kalmayacaktır. Yüce Allah elbette günü geldiğinde hesabını soracaktır. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Firavun'un kalbinde kibir vardı. Gücünü zulüm için kullandı. Makamını hakka karşı kullandı. İnsanları korkuyla yönetmeye çalıştı. Firavun'un kıssası bizlere bütün gücün yalnızca Yüce Allah'a ait olduğunu öğretmektedir. Bugün ayakta duran her şey yarın yok olabilir. Kalıcı olan yalnızca Yüce Allah'ın hükmüdür. Bizlere düşen ise Hz. Musa gibi Yüce Allah'a güvenmek ve onun emirlerine teslim olmaktır. Çünkü gerçek kurtuluş güçte değil, Yüce Allah'a teslim olmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.